Keş şehrinin güneybatısında, Mevırünnehir'in bereketli ovalarında, ilkbaharın henüz filizlendiği bir sabahta dünyaya gelen çocuk, ilk ağladığında avuçları kana bulanmıştı. Ebeler bu işareti uğursuzluk saydı. Anası Tekine Hatun ise tam tersini düşündü. Kan tutan el, kan döken eldir, dedi, yorgun gözlerini tavana dikerek. Bu çocuk ya büyük bir kasap olacak ya da büyük bir sultan. Babasının adı Taragay'dı. Barlas kabilesinin küçük bir beyi olan Taragay, oğlunun doğumunda Semerkant'ta bulunuyordu. Haberi aldığında at üstündeydi ve hiç inmeden döndü eve. Oğlunu kucağına aldığında çocuk hala gözlerini açmamıştı. Taragay, oğlunun yüzüne uzun uzun baktı. Çocuğun yüzünde olağan dışı bir şey vardı. Alın geniş, elmacık kemikleri belirgin, çene ise bir kayaya benziyordu. Moğol atalarından gelen o sert hatlar, anasından miras kalan ince bir şeyle birleşmişti. Bu yüzden ne tam Moğol görünüyordu ne de Türk. İkisi birden gibiydi. İkisinin ötesinde, adı ne olacak, diye sordu ev halkından biri. Taragay düşündü. Moğolca'da demir anlamına gelen sözcük dilinde dolaştı durdu. Timur, dedi sonunda. Adı Timur olsun. Demirin adını taşıyan bu çocuk, henüz yürümeyi öğrenmeden bacaklarından birini bir kaza sonucunda kaybetmedi ama zedeledi. Kimisi bir okey yarasından bahsetti, kimisi at tepmesinden, kimisi de düşmandan kaçarken alınan bir kılıç darbesi olduğunu söyledi. Yıllar sonra bu yaranın kaynağı hala tartışma konusuydu. Yalnızca sonuç tartışmasızdı, Timur, ömrü boyunca topallayarak yürüdü. Ve bu topallık ona hiçbir zaman eksiklik değil, bir sırrın kapısı gibi göründü. Çocuklar alay ettiğinde susmadı, konuşmadı da, sadece güldü. Ve o gülen çocuk büyüdükçe, etrafındakiler bu gülüşün ne anlama geldiğini anlamaya çalıştı durdu. Çünkü Timur'un gülüşünde ne sevinç vardı ne de kibir. Sadece ileride ne olacağını bilen birinin sessiz, soğuk kesinliği bulunuyordu. Mevırünnehir, ırmakların ötesi, demekti. Ceyhun ile Seyhun nehirleri arasında uzanan bu topraklar, asırlardır medeniyetin kalbi olmuştu. Semerkant, Buhara, Bel, Keş. Her biri kendi başına bir dünyanın merkeziydi. İpek yolunun damarları bu şehirlerin içinden geçiyordu ve kervanlar, tüccarlar, bilginler, şairler bu topraklarda kesişiyordu. Ama Timur büyürken Mevırünnehir bir çöküş içindeydi. Moğol hanlarının torunları birbirleriyle savaşıyordu. Çağatay Hanlığı paramparçaydı. Her bey kendi toprak parçasını tutmaya çalışıyor, her han komşusunun topraklarına göz dikiyordu. Vergi yükü altında ezilen halk, haraç ödemekten daha da yorulmuştu. Genç Timur, bu kaosun içinde büyüdü. 12 yaşında ilk kez kılıç tuttu. 16 yaşında ilk kez öldürdü. 18 yaşında ilk kez bir bölüye komuta etti. Ve 20 yaşında, Mevırünnehir'in en tehlikeli oyununun ortasına atıldı. O dönemin en güçlü adamı Kazgan'dı. Çağatay soyundan gelen bu bey, Mevırünnehir'in fiili hakimiydi. Timur, Kazgan'ın hizmetine girdi. Onu dikkatle izledi. Ondan hem savaşı hem de iktidarı öğrendi. Ama Kazgan öldürüldü. Sonra yerine geçen öldürüldü. Sonra onun yerine geçen de. Mevırünnehir bir çıkmaz içindeydi ve bu çıkmazın içinde Timur sabırla bekledi. Semerkant'ın çarşılarında dolaşırken tüccarların nasıl konuştuğunu dinledi. Askerlerin meyhanede neden şikayet ettiğini öğrendi. Halkın gözündeki umutsuzluğun rengini tanıdı. Ve anladı, insanlar korkmak istemiyordu. İnsanlar takip etmek istiyordu. Aralarında fark vardı. Timur 30 yaşına geldiğinde Hüseyin adında bir müttefikle ortak bir yol tutmuştu. Hüseyin, Kazgan'ın torunuydu ve Barlas kabilesiyle ittifak kurarak Çağatay topraklarını yeniden ele geçirmeyi planlıyordu. İki genç adam, Mevırünnehir'in dağlarında, çöllerinde, ovalarında birlikte savaştı. Birlikte kaçtı. Birlikte açlık çekti. Bir seferinde yalnızca 60 askerle 400 kişilik bir kuvvete saldırdılar. Timur'un fikrinin deli olduğunu söyleyen müttefikler geri çekildi. Timur geri çekilmedi. Savaştan sonra, rakibin komutanı hayranlıkla Timur'un önüne geldi. "Topal adam nasıl bu kadar hızlı savaşır?" diye sordu. Timur güldü. O soğuk, sessiz gülüş.
Topal bacak beni yavaşlattı. Bu yüzden her şeyimi aklıma yatırdım. Akıl bacaktan hızlıdır. Ama Hüseyin ile arası giderek açıldı. Hüseyin'in kibri büyüdü. Güç zehirledi onu. Verdiği sözleri unuttu, aldığı kararları keyfe göre değiştirdi. 1370 yılının baharında Timur, Belh şehri önünde Hüseyin'i kuşattı. Hüseyin teslim olmak istedi. Mekke'ye gitmek, haç yapmak, ömrünün geri kalanını ibadet içinde geçirmek için izin istedi. Timur ona izin verdi. Hüseyin'in adamları izin vermedi. Hüseyin, kendi yoldaşları tarafından öldürüldü. Timur bu haberi aldığında uzun süre sustu. Sonra öldürenleri huzuruna çağırdı. Neden öldürdünüz onu? Efendimiz ona izin vermeyeceğini düşündük. Tehlike oluştururdu. Ben izin verdim, dedi Timur. Ve öldürenleri idam ettirdi. Bu karar, Mevarünnehir'de duyulduğunda herkes şaşırdı. Düşmanını öldürenleri cezalandıran bir fatihin mantığı neydi? Molla Nasreddin, bu haberi duyduğunda yaşlı başını salladı. Anlıyor musun, dedi yanındaki öğrencisine. Timur bir kural koydu. O kuralı kendisi de dahil herkes uygulamak zorunda. Verilen söz kutsal. Bunu bugün öğrendi herkes. Ama düşmanına söz verdi. Düşman da insan, dedi Molla. Ve insan sözü, yalnızca dosta verilince değer taşır. 1370 yılının Nisan ayında Timur, Semerkant'ta toplanan büyük kurultayda Mevarünnehir'in hakimi olarak tescillendi. Ama bir sorun vardı. Cengiz Han'ın soyundan gelmiyordu. Moğol dünyasında bu büyük bir meseleydi. Yalnızca Cengiz'in torunları, yani Altın Sülale, hükümdar unvanı taşıyabilirdi. Timur Cengiz'in soyundan değildi. Barlas kabilesinin bir beyi olarak, hükümdar olmak için meşruiyet kaynağı arıyordu. Çözüm klasikti ama ustalıklıydı. Timur, Cengiz soyundan bir prens olan Suyurgatmış'ı tahtına oturttu. Kendisi ise, Büyük Emir, unvanını aldı. Teknik olarak padişah değildi. Ama her kararı o veriyordu. Her orduya o komuta ediyordu. Her toprağı o yönetiyordu. Suyurgatmış taht üzerinde bir gölgeydi. Timur ise gerçekti. Bu düzenleme, Timur hayatı boyunca sürdürdü. Ondan sonra tahta geçen her Çağatay Han kukladan ibaretti. Gerçek iktidar Timur'un elindeydi. Semerkant'ı başkent olarak seçti. Ve şehri dönüştürmeye başladı. Bibi Hanım, pencereden şehre bakıyordu. Henüz 2 yıl önce, burası bir çöküşün manzarasıydı. Yarım kalmış binalar, yıkık surlar, terk edilmiş çarşılar. Şimdi ise her köşede çekiç sesi vardı. Taşçılar, duvarcılar, ustalar, mimarlar. Timur, her fethinden dönüşünde bir şeyler getiriyordu. Sadece altın getirmiyordu, insan getiriyordu. Şiraz'dan şairler, Bağdat'tan mimarlar, Delhi'den matematikçiler, İran'dan ressam ve çiniciler. Bunların bir kısmı gönüllü gelmişti. Büyük çoğunluğu ise sürgün edilmişti. Fakat geldiklerinde işleri vardı, ücretleri vardı ve eserleri Semerkant'ı süslüyordu. Bibi Hanım, kocasının bu konusundaki mantığını hala tam kavrayamamıştı. Bir akşam sordu. Bu kadar şehri yıkıyorsun, sonra kalkıp ustalarını getiriyorsun. Bu çelişki değil mi? Timur çayını yavaşça içti. Bir orman düşün, dedi. Ağaçları kesersin, toprağı düzlersin, sonra çiçekler ekersin. Kestiğin ağaçların bir önemi yoktur. Ekilecek çiçeğin önemi vardır. Ağaçlar da yaşıyordu. Yaşıyordu. Ama ben onları seçmedim. Çiçekleri seçiyorum. Bibi Hanım sustu. Kocasını seviyordu. Onun zekasına hayrandı. Onun kararlılığına saygı duyuyordu. Ama bu mantığın içindeki soğukluğu da görüyordu. Ve bu soğukluk onu ürküttü. Semerkant büyüdü. Göksaray inşa edildi. Cuma Camii'nin minareleri gökyüzüne uzandı. Sarayın bahçelerinde Anadolu'dan getirilen üzümler yetişti. Çarşılarda Çin ipeği, Hint baharatı, Arap gümüşü yan yana satıldı. Cleivijo, yıllar sonra bu şehri gördüğünde hayrete düştü. Semerkant'ın dışı içinden güzel değildir, diye yazdı. Şehrin içi dışından güzeldir. İçine girince gerçeği anlarsın. Bu şehir dünyanın en büyük şehirlerinden biridir ve bolluktan ezilmektedir. Zübeyde o sabah pazara çıkmıştı. Semerkant'ın eski mahallelerinden birinde yaşayan bu genç kadın, kocasını 2 yıl önce bir seferde kaybetmişti.
Hangi seferde olduğunu bilmiyordu. Kocası gitmiş, bir daha geri dönmemişti. Şimdi 2 çocuğuyla tek başınaydı. Pazar kalabalıktı. İpek tüccarları, baharat satıcıları, ekmek fırınları. Herkes bağırıyor, herkes alışveriş yapıyordu. Zübeyde elindeki birkaç dirhem ile çocuklarına yetecek kadar un almaya çalışıyordu. Yanındaki yaşlı tüccar alçak sesle konuştu. Sultanın sarayı için 100 yük tuğla çekildi bu sabah. Nereye? Yeni camiye. Buhara'dan getirilen mimarlar çalışıyor. Sultanın torununun tören salonu yapılıyor. Saray yapılıyor, bizim ekmeklerimiz azalıyor, dedi Zübeyde. Sus, diye fısıldadı tüccar. Kulaklar her yerde. Zübeyde sustu. Ama içindeki öfke susmadı. Çünkü şehrin güzelliği gerçekti. Minareler gerçekten gökyüzüne uzanıyordu. Çarşılar gerçekten zengin görünüyordu. Ama bu zenginliğin yükünü kim taşıyordu? Kocalarını kaybeden kadınlar, aç kalan çocuklar, yıkılan şehirlerin altında kalan bilmem kaç kişi. Zübeyde un alıp eve döndü. Yolda bir asker grubuna rastladı. Timur'un muhafızlarından biri kalabalığa yol açmalarını söylüyordu. Herkes kenara çekildi. Zübeyde de çekildi. Bir at üzerinde yaşlı bir adam geçti. Topalladığı belli oluyordu, at üzerinde bile. Ama sırtı dik, gözleri keskin, yüzü taştan oyulmuştu. Timur. Zübeyde ona baktı. Timur, kalabalığa baktı. Bir an, tam bir an, gözleri Zübeyde'nin gözleriyle buluştu. Timur geçti. Zübeyde eve döndü ve o gece çocuklarına ekmek yaptı. Yer sofrası kurdu, çocukları besledi. Onlar uyuduktan sonra ıslak gözlerle ocağa baktı. O gözlerde ne görmüştü? Korku mu? Merhamet mi? Yoksa sadece hesap mı? Bilmiyordu. Ve bilmediği bu soru, onu en çok korkutan şeydi. 1376 yılında Timur'un hayatına girecek olan adam, daha önce onun koruması altında topraklarını geri almıştı. Toktamış Han, Altın Orda'nın soyundan gelen bu Moğol prensi, rakipleri tarafından tahtından edilmiş ve Timur'a sığınmıştı. Timur onu kabul etti. Ordusunu güçlendirdi. Onu destekleyerek hem Mevrün Nehir'in kuzeyini hem de Altın Orda'yı kontrol altına alma planı kurdu. Toktamış 1380'de tahtını geri aldı. Ve Timur'a teşekkür etmedi. Teşekkür etmek bir yana, Timur'un topraklarına saldırdı. Bu, Timur'u hayatında en çok öfkelendiren şeylerden biriydi. Düşmanının onu yenmesi onu öfkelendirmezdi. Ama bir iyiliğe ihanet edilmesi, içinde kalan en son insani kıvılcımı söndürürdü. 1391 yılında Timur, Toktamış'ı bulmak için Orta Asya'nın o uçsuz bucaksız bozkırlarına yürüdü. Toktamış kaçtı. Timur kovaladı. Volga kıyısında yakalandı. Savaş meydanında Toktamış yenildi ama kaçmayı başardı. Timur geri döndü. 1395'te tekrar yürüdü. Bu sefer Toktamış'ı buldu. Terek Irmağı kıyısında yapılan savaşta Altın Orda ordusu paramparça oldu. Timur, Toktamış'ı yakalamadı. Ama Altın Orda'yı yıktı. Saray şehri yağmalandı. Tuna'ya kadar uzanıldı. Geri dönüşte, Kafkasya'dan geçildi. Emir Celaleddin, bu seferlerin birinde Timur'a yakın duruyordu. "Efendim," dedi bir akşam çadırda. Toktamış kaçtı yine. Ama Altın Orda bitti. "Altın Orda bitmedi," dedi Timur. "Sadece güçsüzleşti. Fark var." "Peki Toktamış?" "Toktamış artık tehlike değil. Ama onu hatırlamamız gerekiyor." "Neden?" "Çünkü insanlar iyiliği nasıl kullandıklarını unutur. Biz unutmayacağız." Celaleddin anladı. Bu seferden sonra Timur bir daha iyilik yapana güvenmedi. Yardım etti, evet, ama güven başkaydı. Ve bu fark, onu daha da yalnızlaştırdı. Hindistan'a giden yol, Afgan dağlarından geçiyordu. Timur ordusuyla birlikte Hindu kuşu aştığında, önünde Hint ovasının o nefes kesen genişliği uzanıyordu. Yemyeşil, nemli, sıcak. Timur hiç böyle bir yer görmemişti. Delhi Sultanı Mahmud Tuğluk, savunmak için hazırlanmıştı. Ordusunda sayısız fil vardı. Filler, Orta Asya atlılarının en büyük kabusuydu. Dev hayvanlar, süvari birliklerini parçalayabilirdi. Timur bu tehlikeyi biliyordu. Ve tarihte eşi görülmemiş bir taktik uyguladı. Fillerin önüne develer sürdü. Develerin üzerine yük yüklendi. Bu yükler ateşe verildi.
Alev alev yanan develer fillerin arasına koştu. Filler ürktü. Kontrol çıktı onlardan. Kendi saflarına döndüler ve dehşet içinde saçıldılar. Mahmud Tuğluk'un ordusu dağıldı. Delhi kapılarını açtı. Timur şehre girdi. Ama sonrası anlatılması güç bir felakete döndü. Ordunun kontrolü kısmen kaybedildi. Askerler yağmaya başladı. Ateş düştü şehre. Zanaat ustaları zincirlenerek Semerkant'a gönderildi. Kitaplıklar talandı. Delhi'nin yüz binlerce sakini ya öldü ya da dağıldı. Timur bu kaosun ortasında taht odasında oturuyordu. İbn Haldun'un ileride yazacağı bir gözleme göre, Timur şehirden ayrılırken sevinmiyordu. Emir Celaleddin o gece çadırda usul usul konuştu. "Efendim, Delhi bitti. Halk, çok şey yaşadı." Timur uzun süre sustu. "Benim emrim değildi. Ama oldu. Savaş böyle işler. Bir çığ başlatırsın. Durduramayacağın anlar olur." Celaleddin sustu. Timur devam etti. "Bu benim ilk hatam değil. Sonda olmayacak. Ama Delhi'yi neden aldım biliyor musun? Zenginlik için. Hayır. Hindistan'ın kuzeyinden geçen kervan yollarını kontrol etmek için. Bu yollar Semerkant'a bağlı. Semerkant büyüyecek. Delhi küçülse de Semerkant büyüyecek." Celaleddin başını kaldırdı. "Peki Delhi'nin insanları?" Timur gözlerini kapattı. "Tarih onları hatırlayacak. Ben de hatırlıyorum." Bu cevap ne bir özür ne de bir açıklamaydı. Sadece bir gerçekti. Ve bu gerçeğin soğukluğu, o çadırı kış gecesi kadar donuk yaptı. Bağdat, insanlığın hafızasının şehirlerinden biriydi. Abbasiler döneminde dünyanın merkezi olmuştu. Harun Reşid'in saraylarından filozofların akademilerine, astronomların rasathanelerinden edebiyatçıların meclislerine kadar her şey bu şehirde yaşanmıştı. 1258'de Hülagü Han yakıp yıkmıştı. Kitapları Dicle'ye atmıştı. Şimdi ise Timur, Irak topraklarında yürüyordu. Bağdat Sultanı Ahmed Celair, Timur'a karşı gelmişti. 2 kez mağlup olan Ahmed kaçtı, geri döndü ve yeniden direnmeye çalıştı. Timur 1401'de Bağdat önüne geldi. Şehir teslim oldu. Ama Ahmed'in sakladığı komutanlar şehrin bazı yerlerinde hala direndi. Timur, Kelle Kulesi inşa ettirdi. Her öldürülen düşman askerinin kafatasını taşıyıp bu kuleye eklemelerini emretti. Tarihçiler kafatası kulelerinin sayısı konusunda farklı rakamlar verir. Kimileri yüzlerce, kimileri binlerce kafatasından söz eder. Bu kelleler, bir yıldırma politikasıydı. Timur şunu söylüyordu, "Ben direnenin sonunu gösteririm. Teslim olanı yaşatırım." Bu mesajın ne kadar işe yaradığı tartışmalıdır. Kimileri, bu politika sayesinde pek çok şehrin kan dökülmeden teslim olduğunu söyler. Kimileri ise bu politikanın insanlığa verilen zararın hiçbir stratejik kazanımla telafi edilemeyeceğini savunur. Molla Nasreddin, Semerkant'ta bu haberi duyduğunda suskunluğa büründü. Günlerce konuşmadı. Öğrencileri merak etti. "Hocam neden susuyor?" Yaşlı bilge başını kaldırdı. "Çünkü söyleyecek bir şey bulamıyorum," dedi. "Timur'u övemem. Ama anlayamayanları da anlayamıyorum. Bu dünya acı bir yer. Ve acının içinde büyüyen adam, başkasını acıtmakta bir sorun görmez. Timur kötü müdür?" Molla düşündü. "Timur, karmaşık bir adamdır. Yaptıklarının bir kısmı büyük, bir kısmı korkunç. İkisi birden, aynı anda. Ve bu ikisi birbirini ne ortadan kaldırır ne de meşrulaştırır." 1402 yılının baharında dünyanın iki büyük gücü karşı karşıya geldi. Timur, batıya yürüyordu. Bayezid, doğuya. Bu iki adam arasındaki gerilim yıllardır birikiyordu. Yıldırım Bayezid, Anadolu'yu büyük hızla fethediyordu. Osmanlı ordusu Konstantinopolis'i kuşatmıştı. Bayezid, Avrupa'yı titreten bir sultan haline gelmişti. Timur ise Anadolu'nun doğusundaki beylikleri kendi koruyuculuğu altında tutuyordu. Bayezid bu beylikleri birer birer Osmanlı'ya bağladıkça Timur'a meydan okuyordu. İki sultan arasında mektuplar gidip geldi. Diplomatik bir dil taşıyan bu mektuplar, özünde hakaret içeriyordu. Timur, Bayezid'e, "Benim vekilim," diye yazdı. Bayezid, Timur'a topal ve yaşlı bir adam demekten çekinmedi. Bu mektupların dili, savaşın kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. Ve savaş geldi.
1402 yılının Temmuz ayında, Ankara yakınlarındaki ovada iki ordu yüz yüze geldi. Emir Celaleddin, sabah namazından sonra Timur'un çadırına girdi. Efendim, keşifçiler döndü. Osmanlı'nın sağ kanadı Kızılırmak boyunca dizilmiş. Sol kanat ise tepelik alanda. Merkezde Bayezid bizzat. Timur haritaya baktı. Su kaynakları, Bayezid ırmağı arkasına almış. Su temini garantili. Timur güldü. Irmağı arkasına almak savunmacı düşüncedir. Ben saldırıyorum, o ise benim saldırmamı bekliyor. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Celaleddin şaşırdı. Bekleyeceğiz mi? Bayezid sabırsız bir adamdır. Konstantinopolis kuşatmasından çağrıldı. Ordusu uzak bir yerde savaşmaktan hoşlanmaz. Bekleyince ya saldırır ya da zayıflar. Beklediler. 3 gün. Bayezid'in ordusundan beklenen saldırı gelmedi. Ama Timur'un istihbaratçıları bir şey daha getirdi. Bayezid'in ordusundaki Anadolu beyliklerinin askerlerinin bir kısmı, Timur ile gizlice iletişim kurmuştu. Bu askerler Timur'un koruması altına girmek istiyordu. Ve Timur onları kabul etti. Savaş sabahı, güneş henüz doğmadan ordu harekete geçti. Timur'un süvari kanatları hızla yayıldı. Merkez ağır ilerledi. Fil birliği, Hindistan'dan getirilen devasa hayvanlar, gövdeye yerleştirilmişti. Bayezid'in Anadolu beylik askerleri, savaş başlar başlamaz Timur'a geçti. Bu ani kayıp, Bayezid'in sağ kanadını açık bıraktı. Timur'un süvarileri bu açığa girdi. Savaş hızla Osmanlı aleyhine döndü. Bayezid kaçmaya çalıştı. Ama kuşatıldı. Akşama doğru, ovada yorgun ve yaralı, Osmanlı Sultanı Bayezid, Timur'un muhafızlarının önünde diz çökmek zorunda kaldı. Timur o an çadırındaydı. Bayezid'in getirildiği haberini aldığında uzun süre hiçbir şey söylemedi. Sonra kalktı. Yavaşça yürüdü, topalladı, çadırın önüne çıktı. Bayezid önündeydi. İki adam birbirine baktı. Ne söylendiği tam bilinmez. Ama bu buluşmayı anlatan Clayvision'un notlarında şu ifade geçer, Timur yaşlı sultana saygısızlık etmedi. Ama köle muamelesi de yapmadı. İkisi arasında uzun bir sessizlik oldu. Timur, Bayezid'e sordu. Niçin benimle savaştın? Bayezid cevap verdi. Çünkü sen benim topraklarıma girdin. Timur güldü. O soğuk, hesaplı gülüş. Haklısın, dedi. Ama şimdi bu topraklar benim. Bayezid'in esareti, tarih boyunca tartışmalı bir konu olmuştur. Batılı kaynaklar, Timur'un Bayezid'i kafese kapattığını söyler. Bunu bir aşağılama olarak tanımlar. Doğu kaynakları ise çoğunlukla Timur'un Bayezid'e iyi davrandığını, ona kendi çadırına yakın bir yer verildiğini, yiyeceğinin ve güvenliğinin sağlandığını anlatır. Gerçek muhtemelen ikisi arasında bir yerdedir. Emir Celaleddin, bu dönemde Timur'a yakın gözlemci olarak şunu aktardı sonradan. Efendim Bayezid'e saygı gösterdi. Ama onu özgür bırakmadı. Bayezid bir süre sonra hastalandı. Semerkant'a götürülmeden önce Anadolu topraklarında hayatını kaybetti. Bayezid'in ölümü, 1403 yılının başlarında gerçekleşti. Timur, bu haberi aldığında ne hissetti, bilmiyoruz. Bir adam öldüğünde ne hissedilir, özellikle de ona mağlup olunan biri? Belki zafer, belki hafif bir üzüntü, belki sadece yorgunluk. Timur o dönemde 67'sindeydi. Bacağı her zamankinden fazla ağrıyordu. Seferlerin yorgunluğu birikiyor, kasları tutmuyor, geceleri uzun uyuyamıyordu. Ama durmuyor da. Çünkü duramaz da. 1401 yılında, Şam kuşatması sırasında, Timur'a dünyaca ünlü bir tarihçi getirildi. İbn Haldun. Kuzey Afrikalı bu Arap alim, Mukaddime adıyla bilinen muazzam eserini yazmış, tarihin ve medeniyetin yasalarını formüle etmeye çalışmış bir düşünürdü. Şam'da bulunduğu sırada Timur'un kuşatmasına yakalandı. Valinin izniyle Timur'un huzuruna çıktı. Ve bu iki adam, günlerce konuştu. İbn Haldun bu görüşmeyi notlarına aktardı. Timur'un zekasını, merakını ve soru sorma biçimini tarif etti. Bu adam, diye yazdı İbn Haldun, yalnızca savaşçı değildir. Savaşı bir araç olarak kullanır. Amacı farklı bir yerde. Ne olduğunu tam anlayamadım. Ama o da bilmiyordu sanırım. Timur, İbn Haldun'a tarih hakkında sorular sordu.
Tarihte en büyük fetihler neden çöktü, diye sordu. İbn Haldun düşündü. Çünkü fatihler şehirleri aldıktan sonra, şehirlerin kendileri fatihleri ele geçirdi. Şehir, insanı değiştirir. Sertliği söküp atar, yerine rahatlık koyar. Timur başını salladı. Ben bunu biliyorum, dedi. Bu yüzden asla bir yerde çok uzun kalmam. Ama Semerkant, Timur bir an duraksadı. Semerkant başka, dedi. Semerkant ben değilim. Semerkant benim bırakacağım şey. Bu söyleniş, İbn Haldun'u derinden etkiledi. Timur bir şeyler bırakmak istiyordu, diye yazdı. Ne bırakmak istediğini tam bilmiyordu. Ama bırakma isteği gerçekti. Ve bu istek, onun içindeki insanın hala var olduğunu gösteriyordu. Timur'un hayatındaki en insan yanı, belki de Muhammed Sultan'la ilişkisiydi. Torunu Muhammed Sultan, Timur'un veliahdıydı. Genç, zeki, cesur bir savaşçı. Ama aynı zamanda merhametli, sanata meraklı, insanlara karşı nazik bir adamdı. Timur onu kendisi gibi değil, olmak istediği gibi görüyordu. Muhammed Sultan, seferlerde dedesinin yanında bulunurdu. Ama öldürmeleri, yıkımları, çekilen acıları her seferinde daha da zor taşırdı. Bir akşam Timur ile baş başa kaldığında sordu. Dede, bu kadar yıkım neden gereklidir? Timur uzun süre düşündü. Gerekli değil, dedi sonunda. Muhammed Sultan şaşırdı. Ama sen, ben yaptım ve yaptığım şeylerin bir kısmı gerekli değildi. Ama durduramadım. Gücü durdurulabilir kılan şey, onun sınırlarını bilen biridir. Ben o sınırları hep geç öğrendim. Bu dürüstlük, Muhammed Sultan'ı derinden sarstı. O zaman değiştiremez miyiz bunu? Timur torununa baktı. Uzun uzun baktı. Sen değiştirebilirsin, dedi. Benim taşıdığım mirası taşımak zorunda değilsin. Ben sana imparatorluk bırakıyorum. Ama nasıl kullanacağını sen seçeceksin. Muhammed Sultan bu konuşmayı hiç unutmadı. Ama kaderine boyun eğdi sonunda. Timur'dan önce öldü. 1403 yılında, genç yaşta, hastalıktan. Timur bu haberi duyduğunda saray dondu. Kimse yaklaşamadı. Kimse konuşamadı. Timur günlerce çadırına kapandı. Sonra çıktı. Savaş kıyafetleri içinde, topal adımlarla çadırın önüne geldi. Çin'e yürüyoruz, dedi. Kimse sormadı neden. Çünkü herkes anlamıştı, Timur'un acısını öldüreceği tek yer, seferin kendisiydi. Küçük oğlu Şahruh, babası hayattayken en az anlaşılan buydu. Timur'un diğer oğulları savaşçıydı. Hırsları vardı, güç istekleri vardı. Hatta bazıları babaları yaşarken sarayı ele geçirmeye bile çalıştı. Şahruh farklıydı. Sanata meraklıydı. Şiire düşkündü. Edebiyatı, müziği, mimariyi severdi. Savaşta yetersiz değildi ama ruhunda bir şiddet yoktu. Timur onunla bir türlü tam anlaşamadı. Bir gün, yaşlılığının son dönemlerinde, Şahruh'u huzuruna çağırdı. "Benden ne istiyorsun?" diye sordu direkt olarak. Şahruh şaşırdı bu soruya. "Efendim, anlayamadım." "Anladın. Kardeşlerin güç istiyor. Sen ne istiyorsun?" Şahruh düşündü. Duraksadı. "Ben insanların şarkı söylediği bir yer istiyorum. Güzel binalar istiyorum. Kitaplıklar istiyorum." Timur bir an baktı oğluna. "Bunlar güçle korunmak zorundadır. Biliyorum, babam. Ve güç, çoğu zaman çirkin şeyler gerektirir. Biliyorum. O çirkin şeyleri yapabilir misin?" Şahruh sustu. Timur devam etti. "Ben sana Horasan'ı bırakıyorum. Orası senin tabiatına uygun. Ama başına geleceklere hazır ol. Çünkü güzel şeyler isteyenler, çirkin insanların hedefi olur." Şahruh, babasının bu tavsiyesini yıllar sonra çok iyi anladı. Timur'un ölümünden sonra patlak veren veraset savaşlarında, Şahruh ayakta kalmak için hem sevgi hem de güç kullanmak zorunda kaldı. Ve başardı. Timurlu döneminin en parlak sanat hamlelerini o gerçekleştirdi. Babasının bıraktığı mirası bir adım daha ileri taşıdı. 1404 yılının sonbaharında Timur, büyük hazırlıklara başladı. Hedef Çin'di. Ming Hanedanı'nın Çin'i, dünyada fethedilemez görünen tek büyük güç. Timur'un bu kararını anlamak kolay değildi. 68 yaşındaydı artık. Bacağı ağrıyordu, gözleri zayıflamıştı, kışları çok zorlanıyordu. Ama gitmek istiyordu. Neden? Emir Celaleddin, bir akşam bunu sordu. "Efendim,
Çin çok uzak. Ve biz yorulduk. Timur güldü. Sen yoruldun. Ben henüz dinlenmedim. Ama bedeniniz. Beden yalnızca bir araçtır. Ben araçla değil, niyet ile yürürüm. Celaleddin sustu. Timur devam etti. Çin'i fethetmek istiyorum. Ama aslında şunu istiyorum, hiç bitirmemek. Durduğum anda ne olacağım? Yaşlı bir adam. Yalnızca yaşlı bir adam. Fatih'in duraklaması ölümüne yeter. Bu söz, Celaleddin'in zihnine kazındı. Timur yürümüyordu çünkü zafer istiyordu. Yürüyordu çünkü durmaktan korkuyordu. Ve bu korku, tüm o yıkımların, tüm o fetihlerin, tüm o kafatası kulelerinin altında gizlenen şeydi. Bir insanın kendi boşluğundan korkması. Kastilya Krallığı'nın elçisi Ruy González de Clavijo, 1404 yılında Semerkant'a geldi. Timur'u görmüştü, sarayını gezmişti, şehrin görkemini kayıt altına almıştı. Notlarında Timur'u şöyle tarif etti. Bu adamın boynu kısa, omuzları geniş, yüzü beyaz ve kırmızı beneklidir. Saçları solmuş beyaza yakın, yürürken topallıyor. Ama oturduğunda tanrı gibi görünüyor. Konuşması açık. Sormak istediğini soruyor. Cevabı beğenmezse yüzünde hiçbir şey değişmiyor. Sadece bakıyor. Clavijo, saraydaki bir ziyafeti de anlattı. Timur ortada oturuyordu. Elçiler ve yabancı konuklar etrafında dizilmişti. Çeşitli ülkelerden gelen hediyeler, çeşitli dillerden gelen selamlar. Clavijo, Timur'un her konuğa farklı bir ilgi gösterdiğini yazdı. Ticaretten anlayan biriyle ticaret konuştu. Tarihçiyle tarih, askerle savaş. Bu adam, diye yazdı Clavijo, kim olduğuyla değil, karşısındaki kişiyle konuşmayı biliyor. Bu yüzden herkes onun yanında kendini önemli hissediyor. Ve bu his, insanları ona bağlıyor. Ama aynı sayfada şu gözlem de var. Sarayın köşelerinde zincirli insanlar gördüm. Kim oldukları sorulmaz. Sorsan da cevap verilmez. Semerkant'ın arka sokaklarında yoksulluk var. Şehrin ihtişamı gerçek ama pahalıya satın alınmış. Clavijo bu çelişkiyi hiç çözemedi. Semerkant'tan ayrılırken not defterine şunu yazdı. Bu adam iyi mi kötü mü? Soruyu yanlış soruyorum belki. Bu adam büyük. Ve büyüklük, iyiyi ve kötüyü aynı anda barındırabilir. Belki de büyüklüğün kendisi bir kötülüktür. Bilmiyorum. 1405 yılının Ocak ayında. Timur, Çin seferine çıkmak için Otrar'dayken hastalandı. Ateş yüksekti. Kaslar tutmuştu. Nefes almak güçleşmişti. Doktorlar başucunda bekledi. Tabipler çaresiz kaldı. Şahruh haberdar edildi. Emir Celaleddin çadırdan çıkmadı. Bibi Hanım çoktan ölmüştü. Ama Timur'un hayatını paylaşan diğer eşler, oğullar, torunlar. Hepsi Otrar'ı doldurmaya başladı. Bir gece, ateşin biraz düştüğü bir anda, Timur gözlerini açtı. Yanında Celaleddin vardı. "Neredeyiz?" diye sordu. "Otrar, efendim. Hasta düştünüz." Timur baktı çadırın tavanına. "Soğuk. Ocakları yaktırdım. Yine de soğuk." Sessizlik. Sonra Timur konuştu. "Celaleddin, efendim, ben gidince ne olacak?" Celaleddin cevap vermek istemedi. "Oğullar birbirini öldürecek," dedi Timur. "Biliyorum, önleyemedim. Şahruh hayatta kalır. O güçlü. Ama diğerleri, yıkacaklar birbirlerini." Yine sessizlik. Semerkant kalır, efendim." Timur gülümsedi. O soğuk, hesaplı gülüş bir kez daha. Ama bu sefer içinde bir şey farklıydı. Belki yorgunluk, belki huzur, belki her ikisi. "Semerkant kalır," tekrarladı. "Ben gitsem de." 18 Şubat 1405 günü Timur, Otrar'da hayatını kaybetti. 68 yaşındaydı. Zübeyde, Timur'un öldüğü haberi Semerkant'a ulaştığında pazardaydı. Haberi bir tüccardan duydu. Etraf durdu. İnsanlar birbirine baktı. Kimse ne hissedeceğini bilemedi. Ağlamak isteyenler vardı. Neden ağladıklarını bilemiyorlardı. Sevinmek isteyenler vardı. Neye sevindiklerini bilemiyorlardı. Zübeyde hiçbirini yapmadı. Sadece pazarda bir kenara çekildi ve şehre baktı. Göksaray'ın minareleri hala oradaydı. Cuma Camii'nin avlusu hala vardı. Çarşılar hala işliyordu. Şehir hala vardı. Ama kocası hala yoktu. Ve onu alıp götüren savaşların mimarı olan adam da artık yoktu.
Bu iki yokluk, Zübeyde'nin içinde yan yana durdu. Ve ikisinin de ağırlığı eşitti. Molla Nasreddin, Timur'un ölüm haberini aldığında çok yaşlıydı. Belki 85, belki daha da fazla. Öğrencileri etrafına toplandı. "Hocam, Timur öldü. Şimdi ne olacak?" Molla yavaşça başını kaldırdı. "Zamanında büyük bir adam öldü. Büyük adamlar öldüğünde, insanlar iki şey yapar. Ya onu aziz ederler ya da lanetlerler. İkisi de yanlış. Neden? Çünkü aziz etmek, yaptıklarının hesabını sormamak demektir. Lanetlemek ise anlamaya çalışmamak demektir. Her ikisi de düşünmemektir. Peki ne yapmalıyız? Düşünmeliyiz, dedi Molla. Timur neden böyleydi? Hangi koşullar onu böyle yaptı? Yaptıklarının ne kadarı kaçınılmazdı, ne kadarı tercihti? Bu soruları sormazsak, gelecekte başka bir Timur çıkar. Ve biz yine şaşırırız. Öğrencilerden biri sordu. Timur iyi bir adam mıydı? Molla güldü. İyi adam, iyi baba gibi bir şeydir. Hem sever hem döver. Hem besler hem yakar. Timur hem Semerkant'ı inşa etti hem de Delhi'yi yaktı. Hangisi gerçek? İkisi de gerçek. İnsan bu kadar karmaşık bir şeydir. Ama seçim yoktu diyemeyiz. Hayır, diyemeyiz. Seçim her zaman var. Timur seçimler yaptı. Ve bu seçimlerin bir kısmı kötüydü. Bunu da söylemek zorundayız. Timur'dan sonra imparatorluk parçalandı. Oğullar birbirine düştü. Celaleddin'in öngördüğü, Timur'un korktuğu oldu. Ama Şahruh ayakta kaldı. Herat'ta kurduğu saray, Timurlu Rönesansı olarak tarihe geçecek bir kültür patlamasının merkezi oldu. Şairler, mimarlar, minyatür ustaları, filozoflar burada toplandı. Şahruh'un oğlu Ulu Bey ise Semerkant'ta dünyaca ünlü rasathaneyi kurdu. Astronomi ve matematik alanında çalışmalar yaptı. Timur'un torunları babasının bıraktığı mirası güzelliğe dönüştürdü. Ama bu miras, kan ve yıkım üzerine kurulmuştu. İkisi birbirinden ayrılamıyordu. Ulu Bey, yıldızları incelerken bazen durur ve büyük babasını düşünürdü. "O adam neydi?" diye sorardı kendine. Cevap vermesi imkansızdı. Çünkü Timur, bir cevap değildi. Bir soruydu. Tarihin sayfaları Timur'u farklı okur. Orta Asya'da kahraman, İran'da yıkıcı, Hindistan'da dehşet, Osmanlı'da rakip, Batı'da merak unsuru. Christopher Marlowe, onu, Büyük Timur, diye anlattı oyunlarında. Korkusuz ve çığır açan bir fatih. İran şairleri ise şehirlerinin harabesini anlattı. Onlara göre Timur, insanlığın en kara sayfalarından birinin yazarıydı. Her ikisi de doğruydu. Her ikisi de eksikti. Çünkü Timur yalnızca bir savaşçı değildi. Yalnızca bir yıkıcı değildi. Yalnızca bir inşacı da değildi. O, iktidarın ham maddesinden yapılmıştı. Ve bu ham madde, her çağda farklı bir şekil alır. Bazen saray, bazen kafatası kulesi, bazen mektep, bazen mezar tarlası. Timur bu ham maddeyi elinden geldiğince şekillendirdi. Ve bunu yaparken ne tamamen iyi oldu ne de tamamen kötü. Sadece insandı. Korkunç, büyük, acımasız ve zaman zaman merhametli, zaman zaman şiir seven, torununa sarılan, gece soğukta titreyerek hala yürüyen bir insan. Güre Emir Türbesi, Semerkant'ta ayaktadır. Mavinin en derin tonlarıyla kaplı kubbenin altında Timur yatar. Yeşil bir taş, siyah bir kitabe. "Ben ölürsem gök yıkılmaz." Dediler ki bu taşı kimse kaldırmaya cesaret edemez. 1941 yılında Sovyet arkeologlar açtığında, aynı gün Almanya Sovyetler Birliği'ne saldırmıştı. Bu tesadüfü efsaneye çevirenler oldu. Ama taş sonunda kapandı yine. Ve Timur orada, o mavinin altında, hala yatıyor. Ziyaretçiler gelir. Kimileri saygıyla eğilir. Kimileri uzun uzun bakar. Kimileri sorar, "Bu adam kim?" Rehber anlatır. Yüzlerce yıl öncesinin savaşlarını, şehirlerini, fethlerini, yıkımlarını. Dinleyenler başlarını sallayarak çıkar dışarı. Ve gökyüzüne bakar. Hala o kadar mavi. Timur'un mavi kubbe sevgisi anlaşılır biraz. Çünkü mavi her şeyi kapsar. Hem iyiyi hem kötüyü, hem büyüklüğü hem çürümeyi. Ve Semerkant'ın mavisi, bütün bunları içinde taşır. Susmadan, sormadan, sadece var olarak.